Merhaba arkadaşlar. Senin için Kolay İngilizce kanalımızın A2 seviye örnek cümlelerinin 3. dersinde yine beraberiz. Bu dersimizde A2 seviye konularından 1. ve 2. ders konularına ek olarak fiil ya da sıfat ile edat birleşimlerini, ardından koşul cümleleri if clauses, tip 0 ve tip 1 konuları hakkında konu anlatımları da yaparak bol bol örnek cümleler kurarak anlatacağım. Evet arkadaşlar, dersimize başlamadan önce önceki videolarımızı beğendiyseniz eğitimlerimizin devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemiz ile başlayalım. Sinem odasında müzik dinliyor. Bu cümlemizde arkadaşlar present continuous tense, şimdiki zaman ile kuracağız. Müzik dinleyen kim diye yükleme sorduğumuzda Sinem öznesini cümlenin başına alırız. Ardından şimdiki zaman çekimi is, sonra dinlemek fiili ve sonuna ing takısı ekliyoruz. Is listening. Ne dinliyor diye yükleme sorduğumuzda müzik dinliyor. Dinlemek fiilinden sonra nesne yani isim geldiği için to music ekleriz. Arkadaşlar, bu cümlede müzik nesnesinden önce to edatını kullandık. To genellikle fiillerle birlikte yön belirtirken ya da insanlar veya nesneler arasındaki bağlantıları ifade ederken kullanılır. Bu edatların neden kullanıldığını kısaca anlatacak olursak, edat alan fiiller arkadaşlar, cümlede bazı fiillerin ardından gelen nesneleri bağlamak için kullanılırlar. Edat fiilleri olarak da adlandırılan bu cümlelerde edatlar fiillerden sonra gelen isimler veya zarflar arasında bir bağlantı oluşturmak için görev alırlar. Bir cümlede hangi edatların kullanılacağı kullanılan fiile göre değişmektedir. Bu tür cümlelerde kullanılan edatlara bağımlı edatlar da diyoruz. Arkadaşlar, fiillerde en sık kullanılan edatlardan bazıları şunlardır. For, to, about, with, of, in, at, on ve from edat fiilleridir. Bu fiillerde arkadaşlar hangi edatların eşlik ettiğini belirlemek için yerleşik bir kural veya yöntem olmadığı için en yaygın fiil edat kombinasyonlardan bazılarını ezberlemek zorundayız. Evet, cümlemize devam edecek olursak, Sinem nerede müzik dinliyor diye yükleme sorduğumuzda odasında anlamında in her room ekleriz. Cümlemiz son olarak Sinem is listening to music in her room. Diğer cümlemiz öğle yemeğimi bitirmemi bekleyebilir misin? Bu cümlemizde ebilmek soru şekli can modulunu cümlenin başına alırız. Ardından you ve beklemek fiilinin birinci hali kullanılacağı için wait. Yine ardından beklemek fiilinden sonra edat fiili olduğu için for edatını kullanacağız. For edatında arkadaşlar genellikle bir şeyin amacı veya nedenini vurgularken kullanırız. Ardından kimi bekleyebilir misin? Beni anlamında me. Sonra neyi bekleyebilir misin? Öğle yemeğini bitirmemi, bitirmek fiili to finish ve öğle yemeğimi my lunch ekleriz. Cümlemiz son olarak can you wait for me to finish my lunch? Diğer cümlemiz geçen yıl işinden emekli oldu. Cümlemiz geçmiş zaman eylem cümlesidir. Cümlede geçen yıl emekli olan kim diye yükleme sorduğumuzda o, he öznesini cümlenin başına alırız. Ardından emekli olmak fiili retired ekleriz. Bu fiilde kendisinden sonra edat alan bir fiildir. Burada from edatını ekleriz. From edatının cümlede dendan anlamına geldiğini de görüyoruz. Bu edat cümlede arkadaşlar bir başlangıç noktasını veya insanlar veya nesneler arasındaki bir bağlantıyı
veya kopukluğu tanımlamak için fiillerle yaygın olarak kullanılırlar. Sonra neyi denemekte oldu diye sorduğumuzda onun işi anlamında his job. Daha sonra ne zaman emekli oldu? Geçen yıl, last year ekleriz. Cümlemiz son olarak he retired from his job last year. Diğer cümlemiz şirketin açık pozisyonunu sordum. Bu cümlemizde geçmiş zamanda kullanılmıştır. Açık pozisyonunu soran kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Sonra sormak, asked. Ardından kendisinden sonra edat alan fiil olduğu için about ekleriz. Arkadaşlar birçok fiil nesnelere, olaylara veya zarflara atıfta bulunurken about yani hakkında edat alırlar. Neyi sordum diye sorduğumuzda şirketin açık pozisyonunu anlamında önceki derslerimizde iyilik ifade eden yapılarda nasıl kullanıldığını anlatmıştık. Yani the company's open position diyoruz ve cümlemiz son olarak I asked about the company's open position. Diğer cümlemiz öğrenci bir kalem istedi. Bu cümlemizde de geçmiş zamanda bir edat fiil kullanılmıştır. Cümlemizi kuracak olursak kim kalem istedi? Öğrenci. The student. Ardından istemek fiili ask for diyoruz. Ardından ne istedi? Bir kalem. A pencil ekliyoruz. Cümlemiz son olarak the student asked for a pencil. Diğer cümlemiz hırsızın yüzünden eminim. Bu cümlemizde sıfat ile edat birleşiminin olduğunu görüyoruz. İngilizce'de arkadaşlar bazı edatlar belirli sıfatlar ile birlikte kullanılırlar. Bu edatlardan bazıları at, for, of, to, in, about gibi edatlardır. Belli bir kuralı olmadığı için de bunları da ezberlemek zorundayız. Cümlemize baktığımızda bir durum cümlesi olduğunu görüyoruz. Emin olan kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından am, olmak fiili. Sonra emin sıfatını ekleriz. Certain. Nasıl eminim? Hırsızın yüzünden ya da hırsız hakkında anlamında sıfattan sonra about edatını kullanıyoruz. Sonra hırsızın yüzü anlamında the thief's face ekleriz. Son olarak cümlemiz I am certain about the thief's face. Diğer cümlemiz ülkemizin geleceğinden endişe duyuyoruz. Bu cümlede yine sıfat edat birleşimidir. Endişe duyan kim diye sorduğumuzda biz, we öznesini cümlenin başına alırız. Ardından are olmak durum fiili. Sonra endişeli anlamda concerned sıfatı ve yine ardından ülkemizin geleceği hakkında anlamında about edatı. Sonra ülkemizin geleceği the future of our country ekleriz. Cümlemiz son olarak we are concerned about the future of our country. Diğer cümlemiz telefonla konuşmaktan bıkmış olmalı. Bu cümlemizde de yine sıfat edat birleşimi mevcuttur. Kim bıkmış olmalı diye sorduğumuzda o anlamında she, ardından melimalı anlamında must modalını ekleriz. Ve yine ardından bir olmak fiili. Daha sonra bıkmış sıfat edat birleşimi tired of kullanıyoruz. Sonra telefonla konuşmaktan anlamında talking on the phone ekleriz. Cümlemiz son olarak she must be tired of talking on the phone.
Diğer cümlemiz, yeterli param olursa bir araba alacağım. Bu cümlemizde geleceğe dair bir koşul mevcuttur. Şart ya da koşul bir şeyin olabilmesi, yapılabilmesi için başka bir durumun yerine getirilmesi gereği ya da zorunluluğudur arkadaşlar. Türkçe'de eğer ise sözcükleriyle kullandığımız koşul cümlelerine if clauses diyoruz. If kelimesi bir subordinate conjunction yani yan bağlardır. Bir cümlenin başına geldiği zaman o cümleyi tam cümlelikten yan cümleciye çevirir. Yani arkadaşlar bir yan cümle tek başına bir anlam taşımazlar. Örneğin yağmur yağar dediğimizde it rains yani özne ve fiilden oluşmuş tam bir cümle olduğunu görüyoruz. Bu cümlenin başına if kattığımızda bu cümle tam cümlelikten çıkar, yan cümle olur. Eğer yağmur yağarsa yani if it rains. O yüzden cümlenin tamamlanması için de ardından tam bir cümleye ihtiyaç vardır. Onun için koşullu ifadenin ardından tam cümle getiriyoruz. Eğer yağmur yağarsa ıslanacağız şeklinde. If it rains, we will get wet şeklinde cümleyi tamamlamış olduk. Bu koşul cümleleri arkadaşlar ana cümleden önce kullanılırsa virgülle ayrılır. Fakat ana cümleden sonra yazıldığında ise hiç virgül kullanılmazlar. Konumuzu bir tabloda anlatacak olursak, arkadaşlar koşul cümlelerini 4 yapıda inceleyebiliriz. Bu dersimizde ilk ikisi olan tip 0 ve tip 1 yapılarını göreceğiz. Cümlede alışkanlıklarımızdan, tipik davranışlarımızdan, her zaman yaptığımız işlerden, emir ve talimatlardan ya da bilimsel gerçeklerden bahsederken tip 0 kalıbını kullanıyoruz. Yani özetle genel söylemlerden ve genellikle yaptığımız işlerden bahsederken bu kalıbı kullanırız. Cümle yapısına geçersek, cümle yapısı önce if, present simple tense, sonra yine present simple tense ekleriz. Örnek cümlede sigara içersen erken yaşlanırsın derken ilk yan cümlede if you smoke, yan cümleciğin ardından you get old early yani tam cümle gelmiştir. Gördüğümüz gibi arkadaşlar toplum tarafından genel kabul görmüş bir cümledir. Diğer cümlede düğmeye basarsanız televizyon açılır. Bu cümlede de yine aynı şekilde televizyonun açılmasının düğmeye basma şartıyla gerçekleşeceğinden bahsetmektedir. Evet arkadaşlar, ikinci yapımız tip 1 ise günümüzde ya da gelecekte bir koşula bağlı olarak gerçekleşme olasılığı bulunan durum, olay ya da eylemlerden bahsederken tip 1 ile ifade edebiliriz. Burada cümle yapısı önce if, sonra present simple tense, ardından will, shall ya da modals yapıları, sonrasında fiilin birinci halini kullanırız. Örnek cümlede sınavı geçersen bir kutlama partisi düzenleyeceğim derken gelecekte bir kutlama partisi düzenlenmesi sınavı geçmesine bağlı olduğu anlamı çıkmaktadır. Diğer örnek cümlede ise yarın meşgul olmazsam sana yardım edeceğim derken sana yardım edebilmem için yarın meşgul olmama şartına bağlı olduğu anlamı çıkmaktadır. Evet arkadaşlar bu kısa anlatımdan sonra cümlemize tekrar dönecek olursak cümlemizde bir araba alabilmem için yeterli paramın olma şartına bağlı olduğu anlamı vardır. Cümleyi tip 1'e göre kuracağız. Cümle eğer yeterli paraya sahip olursam bir araba satın alacağım. İlk cümlede şart cümlesi içerdiği için cümlenin başına if ekliyoruz. Sonra cümleyi yeterli paraya sahibim anlamında kuracağız. Kim yeterli paraya sahip? Ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Sonra sahiplik fiili have,
Ardından yeterli para anlamında enough money ekliyoruz. Bu cümlenin en başına if gelmesiyle birlikte cümle yan cümle haline dönüşmüş oldu. Ve yeterli paraya sahibim cümlesi yeterli paraya sahip olursam anlamına dönüştü arkadaşlar. Cümlenin eksik yani tamamlanmamış bir cümle olduğunu görüyoruz. O yüzden devamında cümleyi tamamlayacak yeni cümleyi oluşturmamız gerekir. Bu cümle devamında bir araba satın alacağım. Kim satın alacak? Ben. I öznesini cümlenin başına alırız. Sonra gelecek zaman olduğu için will yardımcı fiili. Ardından satın almak fiili buy. Sonra bir araba anlamında a car ekliyoruz. Cümlemiz son olarak if I have enough money, I will buy a car. Diğer cümlemiz sarı ile maviyi karıştırırsanız yeşil elde edersiniz. Bu cümlede genel doğrular yani bilimsel gerçeklerden bahsedildiği için cümlemizi tip 0'a göre kuracağız. Cümlenin en başına if şart kelimesini ekliyoruz. Ardından geniş zamanda cümlemizi sarı ve maviyi karıştırırsın şeklinde kuracağız. Kim karıştırır? Sen ya da siz anlamında you. If'ten sonra cümlenin başına eklenir. Ardından karıştırmak anlamında mix ve yine ardından sarı ve mavi yellow and blue ekleriz. Sonraki cümlede yeşil elde edersiniz anlamında kim yeşil elde eder? Sen ya da siz anlamında you. Ardından elde etmek fiili get ve son olarak yeşil green ekleriz. Cümlemiz son olarak if you mix yellow and blue, you get green. Diğer cümlemiz eğer ararsa beni bahçede beklemesini söyle. Bu cümlede arkadaşlar arama eylemi gerçekleşirse bir emir cümlesinin gerçekleşme durumu vardır. Cümlede yine en başa if ekliyoruz. Sonra kim ararsa o anlamda he ya da she öznesini ekleriz. He diyelim. Ardından arama phones ekliyoruz. Ve yine ardından emir cümlesinde önceki derslerimizde anlatmıştım. Fiil en başta oluyordu. O yüzden söylemek anlamında tell. Ardından kime söyle? Ona söyle anlamında him. Sonra beklemesini to wait. Ardından kimi? Beni, me. Sonra nerede? Bahçede. In the garden ekleriz. Cümlemiz son olarak if he phones, tell him to wait me in the garden. Diğer cümlemiz okula gitmezsen bütün gün evde kalırsın. Bu cümlemizde yine bir koşul mevcuttur. Cümlemizi tip 1'e göre kuracağız. İlk cümlede okula gitmezsen ifadesinde cümlenin başına if koşul kelimesini ekliyoruz. Ardından cümlemizi okula gitmesin şeklinde geniş zamanda kuracağız. Okula gitmeyen kim? Sen, you, if'ten sonra ekleriz. Ardından geniş zaman olumsuzu do not, don't, yardımcı fiil olumsuzu. Sonra gitmek fiili go. Ardından nereye gitmezsen okula anlamda to the school ekleriz. Sonra diğer cümlede bütün gün evde kalan kim diye sorduğumuzda sen, you, sonra gelecek zaman will, ardından kalmak anlamında stay, nerede kalırsın? Evde, at home, ne zaman kalırsın? Bütün gün anlamında all day ekleriz. Cümlemiz son olarak if you don't go to the school, you will stay at home all day. Diğer cümlemiz eğer yağmur durursa futbol oynayacağız.
Bu cümlemizde de koşul mevcuttur. Gelecekte futbol oynamamız yağmurun durmasına bağlı olduğu anlamı çıkmaktadır. Bu cümlemizde koşul kelimesini cümlenin ortasına alacağız. İlkin cümlemizi futbol oynayacağız şeklinde kuralım. Futbol oynayacak olan kim diye yükleme sorduğumuzda biz, we öznesini cümlenin başına alırız. Ardından gelecek zaman yardımcı fiili will, sonra oynamak fiili play ekleriz. Ne oynayacağız? Futbol. Futbol ekleriz. Ardından if koşul cümlesi, sonra yağmuru temsilen it öznesini cümlenin başına ekleriz. Ardından durmak anlamında stops, sonra yağmur kelimesi için yağmur yağması anlamında raining ekleriz. Cümlemiz son olarak we will play football if it stops raining. Diğer cümlemiz eğer bana para verirsen sana bir kitap vereceğim. Bu cümlemizde gelecek zamana dair bir koşul vardır. Cümlemizi tip 1'e göre kuracağız. İlk cümle olan şart cümlesini geniş zamanda kuracağız. Öncelikle if koşul kelimesi, ardından bana para verirsin anlamında cümlemiz kim para verir? Sen, you, ardından vermek fiili give, kime? Bana anlamında me, ardından ne verirsin? Para, money ekliyoruz. Daha sonra sana bir kitap vereceğim. Kim verecek? Ben, I. Ardından will yardımcı fiili. Sonra yine vermek give. Kime? Sana, you. Ne vereceğim? Bir kitap anlamında a book ekliyoruz. Cümlemiz son olarak if you give me money, I will give you a book. Diğer cümlemiz eğer bitkilere su vermezseniz bitkiler ölür. Bu cümlemiz de bilimsel olarak kanıtlanmış, toplum olarak genel kabul görmüş bir cümledir. Tip 0'a göre cümlemizi kuracağız. Yani her iki cümleyi de geniş zamanda kuracağız. İlk cümlemizde yine if ile başlıyoruz. Ardından bitkilere su vermesin anlamında cümlemizi kuracağız. Kim vermez? Sen, you, geniş zaman. Yardımcı fiil olumsuzu do not, don't. Ne vermezseniz su, water. Kime vermezseniz bitkilere anlamında plants ekliyoruz. Ardından ikinci cümlemizde ne ölür? Bitkiler anlamında they ya da plants de ekleyebiliriz. They diyelim. Sonra ölmek fiili die. Son olarak cümlemiz if you do not water plants, they die. Diğer cümlemiz eğer yemeğini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin. Bu cümlemizde yine tip 1 koşul cümlesidir. Cümlenin başına if koşul kelimesini ekleriz. Ardından kim bitirirse sen, you. Sonra bitirmek fiili finish. Neyi bitirirsen senin yemeğini anlamında your meal. İkinci cümlemiz bilgisayarda oyun oynayabilirsin. Kim oyun oynayabilir? Sen, you. Ardından ebilmek can modulu ekliyoruz. Sonra oynamak fiili play. Ne oynayabilirsin? Oyun anlamında game. Son olarak nerede oynayabilirsin? Bilgisayarda on the computer ekliyoruz. Cümlemiz son olarak if you finish your meal, you can play a game on the computer. Diğer cümlemiz eğer çok çalışırsanız İngilizce öğreneceksiniz. Bu dersimizin son cümlesinde yine tip 1'e göre oluşturulacak bir cümle olduğunu görüyoruz. If koşul kelimesini cümlemizin başına ekleriz. Ardından çok çalışırsın anlamında. Kim çok çalışır? Sen, you. Çalışmak fiili study. Çok anlamda hard ekliyoruz. Sonraki cümlede kim İngilizce öğrenecek? Sen, you. Yardımcı fiil will.
Ardından öğrenmek fiili learn. Ne öğrenecek diye sorduğumuzda İngilizce, English. Cümlemiz son olarak If you study hard, you will learn English. Evet, bugünkü dersimiz de buraya kadar. Gelecek videolarımızda A2 seviye cümlelerini yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.